Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü incelememizde Tiny House yapacağız. Bakın, iki tane yan yana şirin küçük evimiz buraya konumlandırılmış durumda. Yan taraflarında oturma yerleri var. Burası üretici firma değil, burası konaklama yeri arkadaşlar. Açıklamalar bölümünde bu işletmenin ben size linkini paylaşacağım. Gelip burada konaklamayı düşünürseniz eğer buradan rezervasyon yapabilir ve burada gelip bu keyfi yaşayabilirsiniz. Bakın, evin ortasında bu şekilde bir oturma alanı var. Rengarenk akşam ışıklarda böyle yanarak keyifli bir ortam oluşturuyor. Ahşabınızda oturuyorsunuz. Lavabo ahşaptan yapılmış bir lavabo. Mangal için filan. Prizleriniz var. Müthiş bir manzara var oturma alanında. Bütün vadiyi görebiliyorsunuz, yamaçları görebiliyorsunuz. Burada bir tane ateş deliğiniz, mini bir bahçeniz, şirin odunlarınız evin alt tarafında yakmak için. Evet, burada aydınlatma lambalarını görüyorsunuz. Burada ortak kullanım alanları var arkadaşlar. Şimdi gelelim Tiny House'a. Bir tane burada var, bir tane yan tarafta var. Sobayla ısınıyor bunlar. Odun yakarak ısıtıyorsunuz. Bir tanesi uçuk pembe, bir tanesi de yeşil. Birçok ev seçeneği var bu işletmenin içerisinde. Tiny House olan iki tanesini bu şekilde bir videoda tanıtıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi bunlar İngiliz çoban evi diye geçen evler. 12 metrekarelik bir ev. Yalnız içi çok zevkli yapılmış arkadaşlar. Gezerken içini de acayip hoşuma gitti. Şöyle evin ön tarafında dev bir pencere var. Bu yatağınızın yanına geliyor ve manzarayı çok güzel seyretmenizi sağlıyor. Bu tarz bir ev yaptırabilirsiniz. Diğer videolarda da bahsettiğim gibi yani metrekaresi 2000 liraya yakın filan tutar bu evin. Aşağı yukarı 2000 civarında tutar. Tiny House 12 metrekare, işte bu şekilde kabaca bir rakam çıkarabilirsiniz. Şimdi dış tarafı siding ile kaplı. Üst tarafında yine yalıtım malzemesi olan yine siding'in bir değişiği üst tarafında kullanılmış durumda. Burada süs lambalarını görebilirsiniz. Yani normal aydınlatmayı sağlıyor. İçerisinde de dekoratif lambalar mevcut. Bu tarz pratik evler benim artık hoşuma gitmeye başladı arkadaşlar. Hani prefabrik evlerin yanında bunları da size çeşit olarak sunuyorum. Artık tercihi siz yapıyorsunuz. Şimdi birinci evimize girelim. Evin ön tarafında karolajlı camlar kullanılmış. Hani hem bu videoyu işletmeye gelip konaklama, bu manzarayı Birgi ilçesinde görme anlamında izleyebilirsiniz. Hem de ben bu tarz küçük bir yer yaptırsam arsama acaba güzel olur mu ki içi? Nasıl bir yerde yaşayacağım acaba? Neye benziyormuş bu tiny house'lar, İngiliz çoban evleri derseniz işte bunun cevabını veriyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bu çoban evinin, İngiliz çoban evinin Tiny House'un içerisine girdiğiniz zaman sizi ne karşılıyor? Karşı tarafta pencereniz ve 2 kişilik ahşaptan yapılmış oturma alanınız. Evet, böyle bir şey mutlaka düşünün. Bu tarz bir ev yaptırırsanız çok dekoratif ve şık. Zeminlerde laminant parke var. Ahşap görünümlü. Burası ahşap değil, laminant parke. Çok şık. Süpürgelikleriniz burada. Sidingler duvarda. Sol tarafta girişte ahşaptan raflarınız var arkadaşlar. İşte çay demlemelik veya küçük şeyleriniz için. Ahşaptan ayakkabılarınız da burada. Tabi bu tarz şeyler de çok mümkün arkadaşlar. Burada ayakkabılarınızı da göstereyim. Evet. Şimdi burası sol tarafta kalan. Üst taraf bu arada komple ahşap giydirme. Tavan yalıtım malzemelerinin haricinde aynı şekilde burası ahşap giydirme arkadaşlar. Bakın, tuvalet banyonuza giden kapıda anormal dekorlu. Şu şekilde banyoyu, tuvaleti gösterelim. Yani çok zevkli yapılmış. Bu yapıları gezerken insan keyif duyuyor. Gerçekten. Bakın, yukarıdan ahşapla başlıyor. LED lamba ve ahşabın devamında da şık fayanslar, krom çizgiler. Hani modernle doğalı bir araya getirmişler arkadaşlar. Altta 3 boyutlu
Yine fayanslarınız. Tuvalet bölümü. Harika mobilya, yine lavabonuz ve şu şekilde ahşap parçasından, yani ağaçtan kesme olarak yapılmış. Bakın aynanız. Evet arkadaşlar. Burada banyo bölümü. Bunun aynısından yaptırabilirsiniz arkadaşlar. Kendi arsanıza da, ama ben gelip bir kalayım, burada kalmak nasıl bir duyguymuş, burası büyük müymüş, küçük müymüş diye merak ederseniz işletmede bunun hazırı var zaten. İçerideki o şık fayanslar, şu fayanslar daha fazla hoşuma gitti. Burada da devam ediyor fayanslarınız. Klasik bir banyo. Burası 2 küsür metrekare. Bunun dışında içeriye geçelim. Bakın sol tarafta, tiny house'unuzun sol tarafında çok şık bir soba. Uzun ince bir soba arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Harika bir şıklık katıyor evin içerisine. Burada da sıcaktan etkilenmemesi için tuğlalarla borunun sıcağını engellemiş. Bu soba çok rahatlıkla yetiyor. Kışın yetiyor arkadaşlar. Evet, bu tarafta yatak tarafınız var. Bu manzarayı yatağınızın yan tarafından görebiliyorsunuz. Harika bir yatak mobilyası ve geniş bir yatak. Bayağı geniş. Şu şekilde yukarıda yine ahşaptan, yani normal kesim ağaç pervaneniz var. Karşınızda bir sanat eseri gibi fotoğraf, resim, tablo duruyor arkadaşlar. Evet, yatağınız geniş bir şekilde burada konmuş durumda. Yukarıda yine dekoratif lambalar. Yatağınızın sol tarafında müthiş bir manzara. Bütün duvar kadar pencere var. Bakın bu pencereden de nefis bir manzara seyretme imkanınız var. Bu tarz evleri yaptırmayı düşünün arkadaşlar. Evet, ben gerçekten tavsiye ederim bu tarz bir ev yapmanızı. Görüyorsunuz. Çok şirin tiny house, yani çok şirin oluyor bu evler arkadaşlar. Kanala desteğinizi bekliyorum bu arada. Şimdi hadi diğer eve geçelim. Şu yandaki pembe eve bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi diğer pembe evimizin içindeyiz. Metrekare olarak filan da bu iki ev aynı. Girişte yine sol tarafta şirin sobanız. Daha solda tuvalet, banyo tarafınız. Raflarınız bulunuyor. Dışarıda oturma alanınız ve ahşaptan lavabo. Yukarıda led lambalar. Yine ahşap rengine uygun. Ağaç kesme vantilatör. Çok şık dekoratif lambalar. Yukarıda led lambaların çizgisi devam ediyor. Ve dinlenme masanız. Oturma bölümü. Banyo tuvalet bölümü diğerine çok benziyor diyeceğim. Aynısı. Evet. Hızlıca hemen gösteriyorum. Görüyorsunuz dekoratif seramikleri. Yine ağaçtan parça şeklinde ayna. Ve banyo tarafını zaten bir öncekinde çekmiştik. Aynısı. Evet arkadaşlar. Yatak tarafı da bu zevkli led ve aydınlatmaların arkasında geniş bir yatak bulunuyor. Isıtıcı var. Yetiyor buraya. Kış zamanında da yetiyor. Karşı tarafta yine müthiş bir manzara. Dediğim gibi değerlendirme olarak bu tarz evleri düşünebilirsiniz. Küçükmüş, işte nasıl sığacağız falan değil arkadaşlar. Sizin ihtiyacınız olan kadar metrekare var. İhtiyacınızın olmadığı bir alan bu evde yok. Maliyetin de dediğim gibi hesabını yapabilirsiniz. Kabaca bir rakam çıkartın. 2000 lira bile tutmayacaktır bunun metrekaresi. Bu şekilde bir rakam çıkarttığınız zaman çok makul fiyatlar ortaya çıkıyor. Bunu arsanıza, arazinize koyabilir ve değişik bir deneyimde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Kanala desteğinizi bekliyorum. Bir sonraki videoya kadar
Sağlıcakla kalmanızı diliyorum.